Mügeciğim. Gıyabında duyuyorum seni hidayetimden. Onunla Evet. buluştuğunuzda bizim makyajımızı yapan, bizi güzelleştiren, artık benim kardeşim gibi, sosyal medyada beni takip ediyorsanız Hidayet'i çok iyi biliyorsunuz. İkimize de makyaj yapıyor özel güzel günlerimizde. O yüzden benim sevdiğim insanlardan da bana haberler getirir. Onlardan Evet, birisi. aynen. Güzel haberlerini alıyorum. Sık sık kulağını çınlatıyoruz Hidayet'le. Evet, biz de senin kulağını çınlatıyoruz. Hatta 2 gün önce yine şey yaptık. Doğrudur. Çınlattık. O da böyle söyledi, işte ben de Ceyda'ya gittim geldim, şöyle oldu böyle oldu. Onun da enerjisini seviyorum. Yani genelde Çok. zaten hayatımda artık yani hayatımın bu döneminde genelde hep böyle bana iyi enerji veren, pozitif enerji veren yerlerde, durumlarda, işlerde, kişilerle olmaya çalışıyorum. Ne zaman Sen başladın de bu öylesin. tercihlere? Bu tercihlere ne zaman başladım? Yani herhalde bir 6-7 yıldır böyle net bir karar vermiş olabilirim bu anlamda. Yani öncesinde de tabii ki böyle bir gitgeller vesaireler vardı ama herhalde bir 6-7 yıl önce şey hatırlıyorum, yani biraz böyle film karesi gibiydi. O zaman yeni taşındığım evimde daha işte doğalgaz bağlanmamış, kış, Allah. böyle her şey böyle darmadağınık falan. Böyle oturdum, dedim ki ya ben bir daha bu şeyleri yaşamak istemiyorum yani. Aynı şeyleri yaşamak istemiyorum, Evet. bu kısır döngüleri yaşamak istemiyorum. Ve bunları değiştireceğim. Değiştirmek için de ne yapmam gerekiyor? İşte kendimce bir takım böyle yöntemler buldum falan filan. Hemen işte böyle eğitimler, kitaplar, şunlar bunlar, kendini böyle geliştirme serüvenine atıldım. Ve gerçekten de insan öyle bir karar verince bir daha bence aynı şeyleri yaşamıyor. Yani o dersleri alıp tamam abi ben bunu öğrendim artık next dediği noktada tekrardan ona benzer şeyler yaşamıyor. Başka şeyler yaşıyor tabii ki, yani başka Evet. bir serüven başlıyor Tabii ama ki. yani o benim için çok önemli. Hani enerjisi yüksek olan, hayata pozitif bakan, bana iyi gelen, enerjisi yüksek, pozitif şeyler düşünen yerlerde ve kişilerle oluyor olmaya çok gerçekten özen gösteriyorum. Çünkü aksi takdirde sen de çok iyi biliyorsun ki olmuyor. Olmuyor, evet. Güzel, yani bence benden oldukça erken karar vermişsin bunlara. Öyle mi diyorsun? Gerçi ben senden biraz büyüğüm. Ama bence bu bir nesil, yani zamanla da alakalı Çok iyi olan bir bir şey şey. bu. Hani dünya öyle bir yere gidiyor, sen kaç yaşındaysan Evet. o enerjiden bir şekilde nasibini alıyorsun. Evet ve güzel bir şey, yani çok erken, vakitlice almışsın bu kararı. Ben böyle çok taze benim için bu kararlar. Böyle net restler çekmek, net hayatımdan çıkartmak. Ben yardım istemeyi öğrendim. Sırada senin için o var. Evet, ben Yardım edin. çok doğru söyledin. Buna yetişemiyorum. Ben bununla Yardım uğraşmak almak. istemiyorum. Bu benim görevim değil. Ben bunları öğrendim. Evet, ben de geçen gittiğim bir eğitimde tam olarak en çok aklımda kalan şey oydu. Şey diyor, yani hayatınızda öncelikleri belirleyin ve o öncelikler dışında kalan şeyleri hep böyle verin. Yani başkaları yapsın, başkaları dağılımı. halletsin. Hani sen artık onu da yapmaya çalışma diye, ama evet benim oraya gelmem birazcık daha galiba var. Çünkü her şeyi kendim yapmaya çalışıyorum. Evet, şimdi olmuyor. benim çevremde şey oluyor, şimdi her şeyi bana sormaya alışanlar sorup da yo ben bilmiyorum onu, ben halletmiyorum deyince böyle bir bakıyorlar, Ceyda nasıl sen halletmiyorsun? Halletmiyorum, ben yapmayacağım, o iş benim değil, Evet. artık benim görevim değil. Görevi olan üstlensin deyince böyle bir rahatlama geldi üstüme, darısı başına. Evet, aynen. Çok iyi Hayır bir şey. diyebilmenin o Mügeciğim, eşsiz gücü. evet, hayır diyebilmek çok güzel bir şey. Müge, o kadar güzel bir tabii kariyer var ve hep üstüne koyduğun bir kariyer aslına bakarsan. Bana böyle kısaca bahseder misin? Oyunculukla başlayıp neler oldu? Ya da oyunculukla mı başladı ve neler oldu kısaca? Yani şöyle, oyunculukla aslında tam olarak başlamadı. Ben kamera arkasında da çok aktif olarak Evet. yer alıyordum. Oyunculuğa böyle tam başlamadığım zamanlarda. İşte birazcık böyle ekran, yani küçüklüğümde işte baleye gidiyordum, piyano çalıyordum. Çocuk mankenliği yapmıştım. İşte bazı böyle çekimlerim vardı. Ama tam olarak aslında kamera önünde değildim. Birazcık okuduğum okuldan ötürü kamera arkasında da yaptığım şeyler vardı, yapmak istediğim şeyler. Sinema, televizyon ve halkla ilişkiler bölümünü bitirdin. Evet, aynı Dolayısıyla zamanda da yönetmen yardımcılığı gibi mi? Kamera arkasına ne yaptın? Evet, yani yönetmen yardımcılığı da yaptım. İşte fotoğrafla da bir ara ilgilendim. Reklamcılık tarafıyla da ilgilendim. Çünkü benim Norveç'te aldığım, niye Norveç diye sorarsan o da başka bir hikaye de. Norveç'te aldığım bir reklamcılık eğitimi de var aslında. Evet, ama Hani, burslu gidiyorsun oraya Evet. zaten. Kazanıyorsun, onu hak ediyorsun yani. Müthiş Aynen. bir şey.
Orada bir reklamcılık eğitimim de olduğu için yani böyle artık hani hem kamera önü hem arkası hem işte reklam tarafı hem yapım tarafı derken birazcık oraları böyle bir aslında baktım. Sonrasında da ekran önüne geçtim. İlk reklamlarla başladı. Evet. Sen Ee, çok güzel bir reklam yüzüsün. Evet, reklamı seviyorum. Evet. Onun o enerjisi, ışıltısı falan Markalar bana da tam seni oluyor. seviyor ama çok Ben de eğlenceli onları seviyorum. oluyor. Çok güzel. Çok seviyorum yani. Bir de dediğim gibi hani belki de okuduğum için çok böyle yani 360 derece bakabiliyorum o markaya. Yani o yüzden de bir markayla işbirliğim başlamadan önce de işte onları tanımak istiyorum, bilmek istiyorum. Hani o neyse yani o ürün veya hizmet onu böyle 360 derece öğreneyim. Tam olarak yani bütün sorulara cevap verebilecek kapasiteye gelene kadar Ben de biraz işin öyle içinde oluyorum. Neredeyse oluyorum. marka sahibiymiş gibi Aynen. davranmaya başlıyorum bir süre sonra. Ben zaten lansmanlarda falan böyle öyle şeyler anlatıyorum, Evet. konuşuyorum, çalışıyorum, eğitimlere gidiyorum falan. Sorma. Çünkü seviyorum yani. Aksi takdirde o böyle ağzıma şey yapmıyor. Oturmuyor. Oturmuyor. Evet. O da beni çok rahatsız ediyor hani o kadar bir şey eğreti duruyor olması. Sonra işte böyle reklamlar vesaireler derken işte oyunculuk serüveni başladı. Yani ben daha önceden hani tiyatroyla da ilgileniyordum ama hani böyle çok aşırı profesyonel değildim. Dedim yani ekran önünde olacağım için birazcık bu tarafımı da hani şey yapayım, geliştireyim. İşte tiyatro kurslarına daha çok gitmeye başladım. İşte özel çalışmaya başladım oyuncu koçlarıyla. Ekran önü başladı. İşte diziler, sinema filmleri, yine reklam tabii ki şey oldu, devam etti. Sonra böyle bir sunuculuk tarafı başladı. Dijital platformda bir aplikasyon vardı, hatta sen de oradaydın. Beraber sunuculuk yapmıştık Aynen, orada. beraber yapıyorduk, Yarışma kulislerde programları karşılaşıyorduk. sunuyorduk, evet. Ne güzel. Orada bir yarışma programı sunuculuğu oldu. O da mesela benim için çok bambaşka bir şey açtı. Yani bambaşka bir yol açtı hayatımda. Yani orada böyle işte canlı yayın heyecanı, işte insanlarla böyle birebir de oluyor olmak, o anlık şeyler, onları böyle çok iyi deneyimleme şansı buldum ve kamera önünde konuşma becerisi. Ya mesela biraz önce sana baktığımızda böyle hayranlıkla ay diyorum, bir kere takılmadı, eminim ki ezberlemedi de. Yok, o an sadece bir şey söylemek istiyorsun ve o kameranın karşısına geçtiğinde onun böyle o akıyor olma hali, o enerjiyi, çünkü yani bıraktığın zaman çok güzel akıyor gerçekten. Biraz önceki senin sunumun da yani inanılmaz iyiydi. O yüzden böyle seni hayranlıkla izledim. ederim. Yani öyle yetiler işte kazandım zaman içerisinde. Şimdi dediğim gibi yani hem televizyon hem filmler, reklam, tabii ki sosyal medyanın oluşu da bambaşka bir şey açtı. Evet. Sen sosyal medyayı da çok güzel kullanıyorsun. Elimden geldiği kadar kullanmaya çalışıyorum. Çok güzel kullanıyorsun. Yani hep orada da çünkü genç olmak, yeni olmak, yenilikleri takip etmek gerekiyor. Yani mesela ben o yarışma programının sunuculuğuna başladığımda birçok insan mesela benim için şey demiş, ya sen oyuncusun, hani senin bir kariyerin var, bu hani bambaşka bir şey. Ya dedim ki dünya buraya gidiyor, yani çok başka bir yere gidiyor. Ben hani geri kalmak istemiyorum. Yeniliklere açık olmak istiyorum. Tabii. Hani denersin, olur olmaz ama hani bu tarz yenilikleri deniyor olmak beni her zaman çok heyecanlandırıyor. Yani yeni ne varsa hep içinde olmak Evet. istiyorum. Hiç böyle dışarıdan bakıp ya işte bizden böyle şeyler geçti falan gibi şeyleri söylemek istemiyorum. Daha senin için çok erken bunu söylemek için, zaten ne alakası var? Ama yine de Deme. sonuçta çok her şey çok hızlı. Sen Hayır ama biliyorsun. sonuçta içinde o potansiyeli görüyorsam, ben bunu yapabilirim diyorsam bence her zaman denenmeli. Zaten mesleğin Evet. görsel sanatlar bütününe baktığında, dolayısıyla yani görsel sanatlar demek belki yanlış oluyor ama ekran diyelim Evet, görsel mesleğe. bir dünyanın içindeyiz. Sosyal medya da o yüzden aslında şey olarak çok güzel oldu. Yani benim için aslında o kadar biçilmiş kaftan oldu ki, çünkü ben hani hem kamera arkası okudum, sinema televizyon okudum, halkla ilişkiler okudum, reklamcılık tarafını okudum ve sosyal medya şu anda aslında benim bu bütün okuduğum ve Tabii. hani eğitim aldığım şeylerin hepsini bir arada yapabilme Tam şansını olarak. bana verdi. Yani biz mesela şimdi çekim yaparken tabii dışarıdan bakınca bazen anlaşılmıyor olabiliyor ama biz mesela sosyal medyadaki birçok çekimi biz yapıyoruz. Yani bir brief geliyor, ben orada mesela ajans oluyorum. İşte brief'i okuyorum, işte ajansla veya müşteri tarafıyla işte o yazışmalar vesaireler, orada bir reklam ajansı gibi kişiliğime bürünüyorum. Tabii. Sonra işte ekiple konuşuyoruz, kamera grubu vesaire. Onlar olunca işte böyle hemen bir yönetmen oluyorum. Bütçeler düşünülünce işte, çünkü çok fazla şey var. Mesela bir brief geliyor, bakıyorum diyorum burada mesela 5 mekan var. Onların hepsinin planlanması lazım. Nasıl gideceğiz oraya? Yani hani bunlar bile Tabii, hemen prodüksiyon oluyorsun, tarafı. hepsi oluyorsun. Reji, koordinasyon, saç, makyaj derken
bütün böyle farklı şeylere bölünüyorum ve çekim yaparken mesela bazen şey diyorum hani bitiyor çekim izliyorum mesela o şeyi planı. Ya diyorum ki bunu bir daha çekelim. İşte Caner de bu arada eşim çok şu anda bu işlerin içerisinde. O da enteresan bir şekilde inanılmaz iyi adapte oldu ve çok sevdi. Ne güzel. Diyor ki ya niye çekeceğiz işte çektik aslında falan diyor. Ya diyorum ben müşteri olsam buna böyle bir revizyon verirdim. Ben bu revizyonu yemek istemiyorum. O yüzden lütfen yedekli bir de bunu çekelim falan. Bunlar böyle öf tamam çekelim falan Çok diye. güzel. Yani bütün bu her şeyi düşünüyor olmak beni gerçekten çok yani hayatta tutuyor. Çok büyük bir enerji veriyor. Sonra işte videolar geliyor onları izliyoruz. Revizyon varsa veriyoruz falan filan. Yani böyle çok bambaşka bir süreç sosyal medyada aynı şekilde. Filmler ayrı, reklamlar ayrı. Evet, Böyle şimdi bu hemen dünyanın her tarafında bir Filmlere şekilde var. giriyorum. Şimdi ikimizin de gişesi bol olsun diyeyim Evet, arkadaşım. bol olsun gerçekten. Cenazemize hoş geldiniz. Yani benim için şu yüzden de çok önemli. Senin de içinde yer aldığın proje. Neslihan çok canımdır, sevgili Neslihan Yeşilyurt yönetmeniz. Buradan ona da çok sevgiler ve tabii Gonca Evet. Vuslateri benim için Evet. yine çok kıymetli bir arkadaşımdır. O da hamile, şimdi onun için de çok heyecanlanıyorum. Sağlıkla bebeğini kucağına almak nasip etsin. Gonca'nın Doğancan Güneş Perkün'le birlikte senaristliğini yaptığı ve yine Gonca'nın da yer aldığı oyuncu olarak ve sevgili Neslihan Yeşilyurt'un çektiği Cenazemize Hoş Geldiniz filmi. Tahmin ettim yani Gonca'nın kaleminin böyle çılgın bir şey olacağını biliyordum Çok elbette. çılgın. Tabii Yani ki Gonca'dan inanılmaz, bahsediyoruz. aynen. Kesinlikle yani sakin, sessiz bir aşk filmi beklemem. Gonca şimdi sataştım gibi düşünecek ama değil. Kesinlikle böyle bir heyecan, karakter renkleri ve herkesin içinde olduğu bir şey, çok bütünsel bir şey yapacağına ben şaşırmadım yaptığına. Nasıl hissettin kendini bir oyuncu olarak? Harika da bir oyuncu kadrosu var. Bana Evet. anlatır mısın biraz filmi? Şöyle ben ilk senaryoyu okuduğumda şeydi ben genelde böyle senaryoyu çok hani hiç kafam bölünmesin başlayayım ve bitireyim tarzında okumayı severim. Bir uçak yolculuğum vardı dedim ki tam zamanı hani burada okuyabilirim senaryoyu. Senaryo okumaya başladım ve inanılmaz kahkaha atıyorum. Yani böyle artık kendimi tutamıyorum. Caner böyle şey diyor yani neye bu kadar gülüyor olabilirsin diye. Hani onu anlatmaya çalışıyorum ama o hikaye tabii ki bütününü Tabii. ve karakterleri çok detaylı bilmeyince benim ne demeye çalıştığımı da çok iyi anlamıyor. Yani ben ilk senaryoyu okuduğum andan itibaren çok gülmüştüm. Ve okurken kafamda işte bütün o sahneleri, karakterleri hepsini böyle canlandırmaya çalıştım. Çok beğendiğim bir senaryo oldu ve yani bu nasıl acaba yani senaryo okurken bu kadar iyiyse hani bu oyuncularla her karakter canlandırıldıktan sonra acaba daha ne kadar iyi olacak diye böyle dört gözle beklediğim bir işti. Benim karakterimin de şöyle bir farklılığı var. Burada ilk defa bana plastik makyaj yapıldı. Aa. Ve tipim bambaşka bir şeye dönüştü. Ben bile böyle kendimi tanımakta zorluk çektiğim bir hale geldim. O da mesela benim için bir ilk olduğu için ekstra önemli. Çünkü bilmiyorum yani plastik makyaj Neden değiştirdiler seni? karakterim gereği öyle olması gerekiyordu. Yani bir şey yaşıyor karakter ve ondan dolayı yüzünde bir deformasyon oluşuyor. Onu yapmak için de bir plastik makyaj Tamam. yapıldı. O hani problemi, Deformasyonu deformasyonu göstermek için. O da tabii ki bambaşka bir tecrübe. Ve çok komik yani gerçekten ben böyle sete gidiyordum normal böyle bir şey söylüyorum mesela işte hani çay alabilir miyim falan diyorum herkes böyle oha falan böyle yerlerde. Yani o tipimin de getirmiş olduğu şeyle o da benim için çok farklı bir deneyimdi. Tabii ki bu kadar yani iyi bir oyuncu kadrosu dediğin gibi yani yönetmenin inanılmaz iyi olması hani komedi filmi çekiyoruz ama böyle her sahneyi gerçekten saatlerce prova yapıp Tabii. sanki bir tiyatro oyunuymuşçasına önceden hazırlanıp o sahneye çıkıyorduk ve ortaya tabii ki inanılmaz iyi bir şey çıktı. Yani ön gösterimde böyle kahkahalar atıyoruz. Bir sahnede ağlıyoruz. Daha ağlama böyle gözyaşlarımız akmadan tekrar gülmeye başlıyoruz. Yani böyle adeta duygular arasında geçen bir roller coaster gibi çok güzel bir film oldu. Yani çok içime sindi. Yani şükürler olsun dediğim işlerden biri. Yaşasın, çok güzel olsun, yolu açık olsun. Ben tabii kadınların elinin değdiği işleri de önemsiyorum. Bizimki de işte kadınlara mahsus diye bir proje olduğu için onu da çok böyle ayrı tutuyorum kendi içimde. O yüzden cenazemize hoş geldiniz de bir o kadar kıymetli. Herkesin böyle sinemayı özlediği zamanlarda bence Evet. arka arkaya vizyona birbirinden güzel Türk filmleri girmeye başladı. Hepinizin de heyecanla gittiğini düşünüyorum. Atatürk'le başlayan süreç Ölümlü Dünya 2 ile devam etti
projesi, sevgili Ali Atay'ın projesinin ikincisi. Ve bence artık o özlediğimiz günlere döndük diye düşünüyorum, Evet değil mi? Böyle bir çok güzel Evet. kıpırtılar oluyor, çok Aynen. güzel yorumlar geliyor Ya filmlerle en azından ilgili. ben bir birey olarak, hani bizim mesleğimiz bu olmasına rağmen, ben unuttum telefonda bu hafta sinemada ne var diye bakmayı. doğru. Neredeyse 5 yıldır. Şimdi böyle hani çocukları bir filme götüreyim. Aa, sinemada ne var acaba deyip, aa bu Evet. da varmış, yetişkinlere de şuna da gidilirmiş Doğru. dediğimiz günler geri geldi. Müthiş bir şey bu. Evet. Havalar da soğudu, Özledik. tam film havası. Aynen, bence Daha ne de isteriz? çok güzel oldu. Ben de hemen senin filmini Evet, ben programa alacağım. sizinkine, siz Sen benimkine bizimkine, ve biz karşılıklı böyle karşılıklı. gişemizi çoğaltalım. Bu Misafirliğe arada 29 geliriz. Eylül'de de Kalp Estetiği vizyona girdi. Bunların ikisini aynı anda mı çektin? Yoksa farklı zamanlar Aslında aynı mı oldu? anda çekmedik. Biz bunları geçen sene çektik ama tabii ki yani ülkece Deprem yaşadığımız sebebinden. üzgün olaylardan ötürü Evet. her şeyin zamanı tabii ki çok kaydı. Aynen. Normalde aslında geçen senenin bunlar şeyleriydi, projeleriydi. Yani aynı anda çekmedim ama aslında aynı anda çektim. Bak Gibi şimdi oldu. hatırlayınca cenazemize hoş geldinin son sahnesini çektim. Sabah 4'te eve geldim. 2 saat uyudum ve sabah araçla diğer filmin çekimi için Düzce'ye doğru Yola çıktın. yola çıkmıştım. Yani neredeyse aynı anda çekmiş gibi bir Evet. şey olmuşum şimdi Aynı hatırlayınca. anda çekmişsin. Birazcık da hani aşağı yukarı aynı zamanlarda vizyona girdi gibi oldu. Tabii ki bütün işlerin timingi, tarihleri değiştiği için. Tabii. Ama güzel oldu. İkisi de böyle tatlı komedi filmleri. Aynen. Güzel. Güzel.